Merhabalar arkadaşlar. Bu bölümün konusu Fatma Gül'ün suçu ne? Hadi ama biraz bakalım şu kadın bakış açısı ne kadar doğruydu. Söylerken bile gülüyorum. Çünkü gerçekten bu dizi nasıl bize izlettirildi? Prime Time'da anlayamadığım, çözemediğim bir iş. Ve inanılmaz çok konuşulan bir diziydi. Başarısı tartışılmaz çünkü çok büyük bir satışı var bu işin. Ticareti var. Dizi ticareti açısından Fatma Gül'ün suçu ne? Yurt dışına en çok satılan işlerden biri. Ama tabii ki buradaki büyük soru şu. Bu dizi gerçekten kadına yönelik şiddeti ve tecavüzü doğru bir şekilde anlatıyor mu? Güldüğüme bakmayın, bunların hepsi sinirden. Yoksa seyirciyi manipüle eden sorunlu bir hikaye mi? Baştan Fatma Gül'ün hikayesini ele alacağız. Tecavüz sahnesinin gösteriş biçimi, Kerim'in hikayedeki yeri ve dizinin toplumsal mesajlarının doğruluğu. Haydi başlayalım. Diziye adını veren bu olay şüphesiz Türk televizyon tarihinin en sarsıcı sahnelerinden biri. Ama bu sahnenin bu kadar uzun ve detaylı ve travmatik bir şekilde sunulması gerçekten gerekli miydi? En başında ben bunu sormak istiyorum. Bir izleyici ve bir kadın olarak. En başında bu projeyi yaparken tabii ki de yapanların önem verdiği şeyin şu olmasını umuyorum. Fatma Gül'ün başına gelen olayın ağırlığını izleyiciye hissettirmek. Evet, bu çok önemli bir nokta. Ama bir tecavüz sahnesini uzun uzun göstermek, travmayı tetikleyici ve istismara açık bir durum yaratıyor. Yani bu sahne gerçekten mağdurun hikayesini anlatmak için mi bu kadar detaylı gösterildi? Yoksa şok etkisi yaratıp reyting almak için mi? Bu iki soru arasında ben ikinci yerdeyim. Daha da kötüsü bu sahne internette tekrar tekrar paylaşıldı. Hatta bazı platformlarda tık avcılığı için dahi kullanıldı. İşte tam burada etik bir sorun ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani biz o sahneyi gerçekten nasıl prime time'da izletildiğini anlamadığım bir sahne. Nasıl oldu da Rütük hiç yani o dönemlerde galiba bir şeyler olmuştu ama bu arada ben çoğu sansüre ve hikaye anlatımında her hikaye anlatılabilir. Özellikle Orta Doğu toplumunda kadınların yaşadığı şiddeti, cinsel istismarı anlatmak tabii ki de mümkün. Çünkü bu maalesef ki hayatın bir gerçeği. Sadece Orta Doğu toplumlarında değil tabii ki de bu Avrupa'da da Amerika'da da dünyamızda kadınların en büyük yaralarından, en büyük korkularından, en büyük sorunlarından biri. Peki benim takıldığım nokta şu. Gösteriş biçimi. Çünkü bir hissi, bir duyguyu, bir travmayı anlatabilmek sadece onu betimleyebilmekle olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Seyirciye izlettirildiğinde bir şey hissettirilebiliyorsa o sahneyle bunu kapalı kapılar arkasından da bunu yapabilirsiniz. Bir tecavüz sahnesini 4-5 miydi 4 müydü artık gerçekten hatırlamıyorum. 4 adamın 5 adamındı ama galiba beşincisiyle evlendirdiler çünkü Fatma Gül'ü galiba değil öyle. Kendisine tecavüz etmiyor diye. Allah'ım yarabbim tövbe estağfurullah. Neyse bu 4 adamın zevk içerisinde bir kadına, bir genç kadına tecavüz etme sahnesini bu kadar detaylı göstermek gerekli miydi diye sormak isterim. Çünkü 3 kadından ikisi şiddete zaten uğruyor bu ülkede. Bir kadına, bir kadın seyirciye, bir erkek seyirciye fark etmeksizin bir seyirciye, buna alışık bir toplumdaki bir seyirciye siz bunu gösterebilmeniz için, bunu anlatabilmeniz için, bunu hissettirebilmeniz için bu kadar betimlemeniz, tanımlamanız gerekiyor muydu?
Ben bunu gerçekten affedersiniz ama sinirlenerek soruyorum. Çünkü ben bunun bir circle olduğunu düşünüyorum. Yani toplumda her şey kültürü belirleyen, kültürü devam ettiren ve onu besleyen şeyler olarak görüyorum. Etkenler olarak görüyorum. Dizileri, filmleri, kültürel her şeyi, her etkeni. Ve sinirliyim. O dönemlerde Fatma Gül'ün kıyafeti diye pazarlarda Fatma Gül'ün tecavüz esnasında giydiği elbise Türkiye'de satışa çıkmıştı arkadaşlar. E, Gerçekten sinirlenmeden ve cümlelerimi toplayarak bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bir kadın olarak, genç bir kadın olarak bu tip projelerin çok önemsenerek, çok üstünde durularak ve gerçekten kadınlara daha da büyük bir travma yüklemeden yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eminim o dönemde de çünkü çok beğendiğim bir aktör oynuyordu, aktris oynuyordu Beren Saat. Eminim o dönemde de bunun üzerine düşünmüştür. Belki de o döneme göre ona farklı anlatılmıştır. Gerçekten o faktörleri bilmiyorum. O dönemin dinamiklerini bilmiyorum. Ne oyuncuya bir şey yüklüyorum, ne senariste bir sorumluluk yüklüyorum. Ben sadece bir seyirci olarak toplumuma izletilmiş prime time'daki bu işin ne kadar problemli olabileceğini altını çizmek istiyorum bir genç kadın olarak. Bir de şuna geçelim asıl konuya. İlk bölümlerde Fatma Gül bir evliliğe zorlanıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu en büyük tartışmalardan biri. Zaten bu dizinin en büyük sorunsallarından da biri. Fatma Gül ona tecavüz etmeyen ama orada bulunan Kerim'le evlenmesi. Allah'ım gerçekten sesim titremeden ve kekelemeden bu podcast'i bitirmek şu an tek dileğim. İlk bölümlerde Fatma Gül bu evliliğe zorlanıyordu ve o zaman bunu izlerken ne kadar sinir olsak da bunun doğruluğu ve o sinir çok gerçek bir sinirdi. Maalesef ki Fatma Güller çok. Maalesef. Ve biz bunu izlerken sinirleniyorduk, geriliyorduk, üzülüyorduk, bağırmak istiyorduk. Ama dizinin ilerleyen bölümlerinde Kerim'in vicdan azabı ve romantik dönüşümü anlatılıyor. İşte burada çok tehlikeli bir mesaj var. Eğer bir adam yeterince pişman olursa ona aşık olabilirsiniz. Ve tecavüz eden o değildi ama orada bulunuyor olması hiçbir şeye etki etmiyor. Arkadaşlar bu nasıl bir mesaj? Bu nasıl bir hikaye? Bizi nasıl hale getirdiler ki 70 bölüm, 70 küsür bölüm süren bu dizide birinci bölümde çok ağır bir tecavüz sahnesinde bulunan bir adamı öyle bir hale getirdiler ki 70 bölümün sonunda ben hatırlıyorum Kerim diye gezen kızlar, kadınlar, genç kızlar vardı sosyal medyada ona aşık olduğunu söyleyen. Ve bu hale geldi. Nasıl? Bize neden bu karakter dönüşümünü bu şekilde anlattılar? Kerim vicdan azabını çekebilirdi. Ama mağdurla ilişkilendirilmesi gerçekten anlaşılır değil. Gerçek hayatta böyle bir romantizasyon mağdurlar için büyük bir baskı yaratabilir. Bunun farkında mısınız? Affet. Çünkü o pişman mesajı vermek, şiddet gören kadınların suçluları affetmesini normalleştiriyor. Ki bu bizim toplumumuzda gerçekten en büyük yaralardan biri. Kadınların şiddete susması, istismara susması.
kendi içerisinde, psikolojisinde göz ardı ederek, pişman zaten diyerek kocalarını affetmesi. Ama burada kocası dahi olmayan bir adamın, hiç tanımadığı bir adamın vicdan azabını ve romantik dönüşümünü severek, ilk başlarda sinirlenerek, belki iğrenerek ama sonrasında ona aşık olan bir mağdur var. Gerçekten çok yanlış. Fatma Gül'ün hikayesi bir noktadan sonra onun iyileşme sürecinden çok Kerim'in vicdan azabı ve dönüşümüne odaklanıyor. Dizinin afişlerine de bakarsanız aslında hikayenin tek bir ana karakteri var. Fatma Gül. Ama dizinin afişlerinde Fatma Gül ve Kerim'in olduğu ana afişler var. Burada Kerim de mağdur imajı verilmeye çalışıyor. Bir erkeğin toplumda dışlanmasıyla, para kazanamamasıyla, sosyal sınıfının farklı olup sosyal sınıfını yükseltmeye çalışırken yaptığı hatalar var. Ve bu hatalar sonucunda kötü insanlarla arkadaşlık kurması ve onun da bir suça ortak olması. Evet, bu başka bir hikayede, başka bir dizide, başka bir sekansta, başka bir aksta, artık ne haltsa bu bir hikaye olabilir. Etkileyici bir hikaye de olabilir. Ama siz Kerim'le Fatma Gül karakterinin hikayelerini birleştirip bir romantizasyon çıkarmaya kalkarsanız işte tam orada çok büyük bir sorun çıkıyor. Ve ay Allah aşkına Kerim ya sen mağdur musun? Dizi boyunca Kerim'e mağdur denildi. O da mağdur, o da mağdur ve dizinin sonlarına doğru bunu Fatma Gül'ün ağzından mı ne galiba duyuyorduk. Yani hani Kerim'in de aslında onların mağduru oldu falan gibi bir şeydi sanırım. Çok da emin değilim. Ama yani arkadaşlar reşit bir adamın sırf zenginlik hırsı, zenginlik sevdalılığı yüzünden yaptığı bir hata sonucunda evet istemediği ve korkunç bir olayın ortasında kendini ortak olarak buluyor. Berbat bir durum ama kendi yaptığı hatanın bedelini ödüyor. Bu Fatma Gül'le bir tutulabilecek bir durum değil. Ama dizi 70 bölüm boyunca bir noktadan sonra resmen Kerim'le Fatma Gül'ü aynı mağduriyet seviyesinde gösteriyor. Ben buna sinirlenmeyeyim de ne yapayım? Yani bir açıdan da dizi Fatma Gül'ün yaşadığı travmayı, toplumun mağdura yüklediği baskıyı, adalet sisteminin eksikliklerini dizide görmek mümkün. Özellikle faillerin ceza aldığı final bölümü gerçekten tatmin edici. Ama o hikaye boyunca öyle kötü evrildi ki hikaye, finalinde ben gerekli hissiyatı, gerekli adalet ve doygunluk hissini duyamadım. Tamamen bir kadının hikayesini, binlerce belki de kadının hikayesini bir PR haline getirmiş bir dizi olarak gördüm ben bunu. Öyle bir hikaye kurdukları için. Maalesef ki böyledir diziler. Siz çok daha farklı bir noktadan ele alırsınız ama reyting kaygısı ve yapımcıların belki de baskılarıyla dizinin hikayesi öyle bir yöne gider ki anlattığınız ilk baştaki her şey yok olur ve benim gibi bu tip işlere bu yerden bakan izleyicilerin olması mümkün. Evet, zenginlerin, gücü elinde tutanların adalet sistemini nasıl noksana uğratabildiğini bu diziyle çok iyi gördük. Ama ana karakterlerin aksı bütün bu önemli noktaları silip götürüyor. Ve toplumda yanlış bir algı yaratıyor. Benim gözümde bana sorarsanız gerçek bir adalet
mesajı verecek bir hikayede benim gözümdeki final şöyle. Fatma Gül'ün okuması, kendi mesleğini eline alması, psikolojik bu tedavisini sağlıklı bir şekilde devam ettirmesi. Çünkü ben bunun sonlanacak bir yolculuk olduğunu düşünmüyorum bu psikolojik tedavi sürecinin. Bu bir evlilikle, çocuk olmasıyla vesaire sonlanacak bir şey değil. Çünkü bir kadının bedensel bütününe yapılan bu istismar, sinirleniyorum gerçekten bahsettikçe dahi böyle olaylardan. Bunların geri dönüşü olmuyor maalesef. Bunun bir dönüşümü oluyor. Bu bir son değil. Tabii ki de bir son değil. Hiçbir kadın için bir son değil. Canımızdan olmuyoruz sonuçta. Buradan beni dinleyen kadın arkadaşlarımız varsa canım sistalarıma sesleniyorum. Bu olayı yaşamış. Bunu dinleyen, bu podcast'i dinleyen onlara buradan şunu söylemek istiyorum. Eğer ki varsa her kelimeme çok dikkat ederek kurmak istiyorum. Çok hassas bir konu, çok zedeleyici bir konu, travmatik bir konu. Kısa keseyim. Ne olursa olsun herkes bu hayatta yaşamayı hak ediyor. Hiçbir şeyin sonu değil. Ve sizin namusunuz sadece sizi ilgilendirir. Ve namus orayla ölçülmez. Namus akılda ve kalpte, vicdanda vardır. Neyse ben de biraz yargı dağıttım ama gerçekten bir katkım olsun istiyorum bu tip konularda. Kendini yalnız hissetmesin benim izleyicilerimden de. Çok ağır bir konu olan bu tip kadın kız kardeşlerime. Peki devam ediyorum. Bu bir eğlence podcast'i olarak başladı ama bu tip konular gerçekten konuşulması gereken konular. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu dizi kadına yönelik şiddeti gerçekten eleştiren bir yapım mı yoksa tehlikeli bir romantizasyon mu yaptı? Yorumlarda bunu tartışalım. Bu podcast'te etiketleyerek Instagram ve sosyal medyada beni paylaşırsanız ve daha fazla izleyiciye, dinleyiciye ulaşmamı yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Biraz cümlelerimi zor kuruyorum çünkü gerçekten ben bir kadın olarak çok dertli olduğumuz konular bunlar. Bir tek benim değil, bütün kadınların büyük ihtimalle. Cümle kurmakta zorlanıyorum ama bütün izleyicilerimi buradan hepinize öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yanımda olduğunuz için çok mutluyum. Biraz duygusallaştım. Ama bu tip dizilerin toplumdaki etkisini ve yerini ve neler yapabileceğini konuşmak bana iyi geliyor. Bir kadın olarak görevimi yerine getiriyormuşum gibi hissediyorum. Kendimce ilgilendiğim konuyla ilgili bu tip konulara girerek. O yüzden şu anda kendimi gerçekten doygun hissediyorum. Teşekkür ederim hepinize. Derince Podcast'in bu bölümünden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum efendim.